Merhabalar, Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kağıt ipten yelpaze modelli şapka yapımını sizlerle paylaşacağım. Yelpaze modelimizi şapkamızın başından itibaren sonuna kadar uyguladım. Kenarlarını rafya iple süsledim. Bu şapkamda hazır sarılmış kağıt ip kullandım. 250 gram bu ölçülerde tam geldi. İpin dokusu biraz sertti. Bakın kolalanmış gibi, kalıp gibi sonuç mükemmel çıktı. Yapımına başlayalım. Kağıt ipimiz çile olarak satılıyor. Sarıp yumak haline getiriyoruz. 3,5 numaralı tığ kullanıyorum. İpimi aldım. Katlıyorum. Bir zincir çektim, kilitledim. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. İlk zincirin içerisine tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektik. Küçük bir halka oluşturduk. Şöyle tığımla açıyorum. Halkanın ortasına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 2 zincir çektim. Kısa ipimizi de arada yürütelim. Halkanın ortasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. 2 ilmeğim var. İkisini birden çektim. Sık iğne yaptım. 1 2. Halkanın ortasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. 2 ilmeği birden çektim. Sık iğne yaptım. Zincir sayılarımız 6 tane olacak. Halkanın ortasına batırıyoruz. 3 1 2 3 4 5 1 2 zincir çektim. 6. zincirimizi başlarken kaydırma yapıp sık iğne yapmıştık. Sık iğnenin şu tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir boşluğumuz oldu. Burada 1 2 3 4. 4 zincir çektim. 3 zincirimizi trabzan olarak yapıyoruz. Bir zinciri ara boşluğu olarak yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Aynı battığım noktaya tığıma doluyorum. İpimi alıyorum. İpimizi şu şekilde uzatıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Doluyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şurada zincir boşluğumuz var. Zincir boşluğuna tığıma almıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin şurada tepe boşluğu var. Bakın şu arada. Tepe boşluğuna batırıyorum. Tığıma doluyorum. Batırıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Doluyorum. Aynı noktaya
2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1. Yavaş yapıyorum ki daha detaylı şekilde gösteriyorum. Şimdi zincir boşluğuna geldik. Tığımı almıyorum. O boşluğa sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Sık iğne yaptığımız şu tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi uzatıyoruz. 1 2 aynı noktaya. 2 trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tane daha trabzan yapıyoruz. 1 Sıranın sonuna geldim. Son 2 zincirlik boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Başlangıçta bir zincir 2 trabzan yapmıştık. 4 zincir çekmiştik. Tığıma doluyorum. Tam zincir çektiğim noktaya batırıyorum. İpimi uzatıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi bu geniş boşluğa zincir çekip 2 trabzan yapmıştık. Şu geniş boşluğa tığımı batırıyorum. Tığımı almadan ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Bakın birinci kısmı oluştu. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada aynı noktaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 trabzan yaptık. Aralarda sık iğne yapmıştık. Tığıma doluyorum. Şimdi sık iğnenin boşluğuna, tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi yükseltiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Arada 2 trabzan var. Bir zincir boşluğu yapmıştık. O boşluğun içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Doluyorum. Sık iğnenin boşluğuna tığıma doluyorum. Batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Bir zincir boşluğuna sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Tığıma doluyorum. Sık iğne boşluğuna batırıyorum. Uzatıyorum ipimi. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyoruz.
Şimdi sık iğne boşluğuna geldik. Başlangıç noktamıza. İçerisine batırıyorum. Kaydırıyorum. İkinci sıramızda oluşmuş oldu. Yelpazelerimiz. Şimdi bir sıra sık iğne ile başlıyoruz. Bir sıra zincir ile başlıyoruz. Sık iğne ile başladığımızda yelpazelerimiz bütün olarak oluyor. Zincirle başladığımızda yelpazelerimiz yarım şeklini almış oluyor. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yelpazemiz var. Burada artırma yapacağız. Sayımız 12 olacak. Artırma nasıl yapılır? Zincirle yükseliyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektik. 3 zincirimizi bir trabzan olarak sayıyoruz. Tığıma doladım. Aynı noktaya batırıyorum. İpimi yükseltiyorum. Ne kadar yükseltirsek yelpazemiz daha hoş olacak. Bu şekilde. Üç tane trabzan yapıyoruz aynı noktaya. Şimdi tepe boşluğuna geldik. 3 trabzandan sonra tepe boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Sık iğne boşluğuna geldik. Sık iğne boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Geliyoruz bir zincir boşluğuna sık iğne yapıp 3 zincir çekip 3 trabzan yaparak başlangıç noktasına geliyoruz. Buradaki sayılarımız 12 tane olacak. Arttırmalarımızı hep bu şekilde yapıyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 tane olan yelpazemizi 12'ye çıkarttık. Kağıt iple yaptığımız her çalışmada, her sıra bitiminde elimizle şu şekilde form verirsek güzel olur. Şimdi başlangıçta 3 zincir çekmiştik. Zincirin bitiminde ki şu noktaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. 4 zincir çektim. Zincir çektim. Bakın noktaya batırıyorum. 1, 2. 2 trabzan yaptım. Burada şunu belirtmek istiyorum. İpimiz kalınsa 2 trabzan yeterli. İnce ise 3 veya 4 trabzan yapabiliriz. Burada tamamen trabzanlarımızı kendimize göre ayarlayabiliriz.
Çok arttırma yaptığımızda lahana gibi olabilir. Az arttırma yaptığımızda gergin olabilir. O yüzden ipimizin ince ise 3-4 trabzanda yapabiliriz. Benim ipim biraz kalın olduğu için 2 trabzan yapıyorum. Şimdi başlangıç noktasında 4 zincir çekmiştik. 3 trabzan yapmıştık. İlk zincire hiç dokunmuyorum. İlk trabzanın tepesine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığıma doluyorum. 3 zincir 3 trabzan yapmıştık. Şu sık iğnenin boşluğuna batırıyorum. 1 2 trabzan yaptım. Burada ipimiz ince ise 3 veya 4 de yapabiliriz. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 trabzan, 1 zincir. 2 trabzan. Zincire dokunmuyoruz. 3 trabzan yapmıştık. İlk trabzanın tepesine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Zincir çektiğimizin bitimindeki noktaya batırıyorum. 1 2 trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya 2 trabzan daha yapıyorum. İlk trabzanın tepesine batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yaparak sıranın sonuna geldim. Şimdi burada 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapmış olsaydım modelim böyle lahana gibi olacaktı. Şapkamızın üst kısmı bu şekilde düz olması lazım. Olmazsa hiçbir özelliği kalmaz. Şimdi devam ediyoruz. Son birleştirdik. Başlangıç noktasına geldik. Bir zincir, 2 trabzan yapmıştım. Şimdi zincirimin tam battım şu boşluğa batırıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 2 yapmıştık. Zincirle beraber 2'ye tamamlıyoruz. Şu geniş boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Orta yine aynı noktaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığıma doluyorum. Şurada sık iğne boşluğumuz var. Sık iğnenin tepe boşluğuna batırıyorum. Yükseltiyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın. Sık iğne ile başladık. Yelpazemiz bütün olarak çıktı. Bir zincir boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Doluyorum. Sık iğne yaptığımız tepe boşluğuna batırıyorum.
3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir çekip aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir boşluğa sık iğne yapıyoruz. Sıranın sonuna geldik. Burada ölçümünü veriyorum. 17,5 santim. 17-18 santim bir yetişkin için uygun bir ölçü. Şapkamızın üst kısmını yaptık. Bundan sonra arttırma yapmayacağımız için şapkamız çukurlaşacak. Son sırayı da göstereyim. Yine aynı şekilde zincirle başlamıştık. Tığıma alıyorum. Zincirin bitimindeki boşluğa batırıyorum. 1 2 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapmıştık. 2 trabzan zincirle beraber 3 trabzan oldu. Orta genişlikteki boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde bir sıra sık iğne, bir sıra zincirle devam ediyoruz. Kulak hizasına gelene kadar örelim. Şapkamızın birinci bölümü bitti. Kulak hizasına kadar ördüm. Çukur kısmı oluştu. 12 tane yelpaze ile bitirdik. Yelpazelerimiz bakın çok hoş oldu. Bundan sonra arttırmalarımızı yapıp şapkamızın gölgeliğini yapacağız. Şapkamızın bu kısmında arttırmalarımıza başlıyoruz. İlk kısmında arttırma yapmıştık. Aynı şekilde burada da yapıyoruz. Birleştirdim. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 bir zincir boşluğuna geldim. Batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 burada 3 zincir çekiyoruz. Doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne boşluğuna geldik. Sık iğne boşluğuna da bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekip aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 bir zincir boşluğuna geldik. Sık iğne yapıp 3 zincir 3 trabzan. Bakın 12 tane yelpaze sayımızı 24'e çıkartıyoruz. Arttırmalarımızı yaptık.
24 tane yarım yelpaze olacak. Son yarım yelpazeyi yapıyorum. 2 zincir boşluğuna sık iğne yapıp 3 zincir 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi başlangıç noktasına geldik. 4 zincir 3 trabzan yapmıştık. Zincir çektiğim noktanın tam dip kısmına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir yapıp yükseldim. Tığıma doluyorum. Zinciri çektiğim noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Bir zincir 2 trabzan yaptık. Yine bir zincir 3 trabzan yapmıştık başlangıç noktasında. İlk trabzanın tepesine batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Yanına geldim. Bir zincir 3 trabzan yapmıştık. Tığıma doluyorum. Zincir çektiğim noktaya batırıyorum. Bakın şuradaki boşluğa. İki trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Aynı noktaya 2 tane daha yapıyoruz. 1 2. İlk trabzanın tepesine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Yine zincir çektiğimiz şu boşluğuna batırıp 1 2 trabzan yaptık. Bir zincir aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Trabzan boşluğuna, tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Zincirli çektiğimiz tam dip noktasına 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapıp ilk trabzanın tepesine batırıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yaparak geldik. Şöyle elimize de form verelim. Başlangıç noktasına geldik. Bir zincir 2 trabzan yapmıştık. Zincirimizi 2 trabzana tamamlıyoruz. Tığıma doluyorum. Tam zincirin bitimindeki noktaya batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İpimi uzatıyorum. Şu aradaki zincirle trabzan boşluğuna batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Bundan sonra daha arttırma yapmıyoruz. Bir zincirle bir sık iğne ile başlıyoruz. Aynı noktaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi sık iğnenin boşluğuna tığıma doluyorum. 2 trabzan,
Bir zincir, aynı noktaya 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Bir zincir boşluğuna gelip sık iğne yapıyoruz. Doluyorum. Sık iğne boşluğuna tığıma doluyorum. Bir zincir çekip 2 trabzan yapıyoruz. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapıp bir zincir boşluğuna sık iğne yapıyoruz. Sık iğne ile başladığımız için yelpazelerimiz bütün olarak çıkıyor. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yaparak geldik. Sık iğne boşluğuna batırıyorum, kaydırıyorum. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Sık iğne ile başladığımızda yelpazelerimiz bütün olarak çıkıyor. Zincirle başladığımızda yarım yelpazemiz oluyor. Şimdi aynı noktaya bu sırada 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Bir zincir boşluğuna batırıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Doluyorum. Sık iğnenin boşluğuna 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Doluyorum. Sık iğne boşluğuna 1 2 3 trabzan yaptık. Bir zincir çekip 3 trabzan daha yapıyoruz. Şimdi bu şekilde 2 sıra ikili trabzan yaptık. 2 sırada üçlü trabzan yapıyorum. 3 sırada yapabiliriz. Yine aynı şekilde bir zincirle çıkış yapıyoruz. Bir sık iğne ile. Bu şekilde ilerleyelim. 2 sıra ikili trabzan yaptım. 2 sırada üçlü trabzan yaptık. Burada daha da büyütmek istersek bir sıra daha üçlü trabzan yapabiliriz. Daha da geniş istersek şurada arttırma yaptığımız gibi arttırma yaparak yelpazelerimizi çoğaltabiliriz. Arttırma yaptığımız yerden sayıyorum. 1 2 3 4 çapraz sayıyoruz, düz saymıyoruz. Başlangıç noktasına geldim. Sık iğne ile başlamıştık. Sık iğne noktasına batırıyorum. Kaydırıyorum. 1 2 3
4. 4 zincir çekerek yükseldim. 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Burada da zincirimiz var. Dönüşte de 2 zincir yapıp 7 trabzana tamamlıyorum. İpimiz ince ise bu noktayı 5 yapalım. Bir zincir boşluğuna geldim. Sık iğne yapıyoruz. Artık son sıramız. Tığıma doluyorum. Sık iğne boşluğuna 7 tane trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmiyoruz. 1 2 4 6 7. Bir zincir boşluğuna geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde sık iğne boşluğuna gelip 7 tane trabzan, ipimiz ince ise 8 yapalım. Bir zincir boşluğuna gelip sık iğne yapıyoruz. Aralarda zincir çekmeden son yelpazelerimizi tamamlıyoruz. 7 trabzan yaparak sıranın başına geldik. Son sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4. 4 trabzan yapmıştık. Zincirimizi trabzan olarak sayıyoruz. 5. 2 tane trabzan daha yapıyorum. Zincirin bitim noktasındaki boşluğa batırıyorum. 1 2 trabzan yaptık. İlk trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. İğneden geçirip ipimizi gizliyoruz. İç kısımdan içeriye doğru gizleyerek gidelim. Şapkamızın süslemesini yapacağız. Rafiye ipim vardı. İğneden geçirdim. Tam ortaladım. Şöyle etrafından geçirip kurdele yapabiliriz. Veya zincir çekerek de süsleyebiliriz. Burada ben iğneden geçirdim. Tam bitiş kısmında ki şu aralardan ipimi geçiriyorum. Bir içeriden bir dışarıdan geçirerek çok da çekmeyelim. Rafiye ipler çok hassas. İp haline dönüşebilir, incelebilir.
Şu şekilde yapalım. Rafya iplerimizi bir içeriden bir dışarıdan yaparak bitiş noktasında düğüm attım. Çeviriyorum. Şapkamız çok şık, çok havalı oldu. Tam bir yazlık şapka. Yelpazelerimizin görünümü. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Hoşça kalın.